Şimdi biz bu çıkmaz sokaktan çıkış yolu arıyoruz. Burası muazzam büyük bir medeniyet. Fergana Vadisi'ne hoş geldiniz. Burası Hokant, Özbekistan. Türkistan coğrafyasının kalbi. Fergana Vadisi'nin de en büyük illerinden biri. Fergana Vadisi biliyorsunuz Orta Asya'nın yani Türkistan coğrafyasının yumuşak karnı, en sorunlu bölgesi, mayınlı tarlası. Hokant Hanlığı bugün günümüzde bağımsız olan birçok ülkeyi barındıran büyük bir hanlıktı. Türkistan coğrafyasının tam kalbinde yer alıyordu. Bu hanlık Rus Çarlığı'nın Türkistan coğrafyasına gelmesiyle sona eriyor. Arkamda gördüğünüz saray ise Hokant Hanı'nın son hanı Hudayar Han'a ait. Neden Hokant'tayız? Neden Hokant'ı Türk dünyasının önemli yerlerinden biri sayıyoruz? Şundan dolayı. Çarlık Rusyası bu bölgeyi işgal ettikten sonra bölgede sürekli ayaklanmalar olmuş. Rus kolonizatörlerine karşı her zaman saldırılar ve baskınlar olmuş ama yerel halklara dokunmamış. Ruslar da bu gruplara basmacı ismini vermeye yakıştırmış. Böylece bu topraklar Türkistan'ın ayaklanmalarının, Türkistanlı insanların bir araya gelerek Rus kolonizatöre karşı baş kaldırdığı yerlerden biri olarak da geçiyor. Dolayısıyla çok fazla milli mücadelenin geçtiği bölge olduğu için önemli topraklardan biri. Çok huzur veren ve büyüleyici bir havası var burasının. Bugün burada Türk Devletleri Teşkilatı'nın da katkısıyla organizasyonla birlikte Türk devletleri arasında Hokant Forumu gerçekleşiyor. Biz de buradayken katılmak istedik. Türk devletlerinin her köşesinden, her yerinden akademisyenler, öğrenciler, gazeteciler burada buluşuyor. Sovyet sonrası yeni yapılanmaya giren tüm Türk Cumhuriyetleri için Hokant Hanlığı'nın devletçilik yönetimini baz almak, onu örnek alarak ilerlemek çok önemli. Çünkü Hokant milli bir Türkistan devletiydi. Bu temelde ilerlemek için bugün gerçekten çok manidar buldum. Türk Devletleri Teşkilatı'nın böylesine önemli bir noktada, böylesine önemli bir konuyu ele alıyor olması gelecek açısından ümit verici. Evet, şimdi Hokant Üniversitesi'nin öğrencileriyle biraz sohbet edelim. Türk dünyası hakkında nima deb o'ylaysiz? Avvalambor, butun davlatlar orasidagi do'stona aloqalar o'rnatiladi. O'zi aslida hozir ham bor, lekin do'stona exchange, ya'ni nima? Exchange, import, export holatlari juda ham tez sur'atlarda rivojlanadi. Bu nimaga olib keladi? Bu hammamizga ma'lum inflyatsiya. Inflyatsiyani pasayishiga olib keladi. Inflyatsiya pasayishi aslida nima? Meni fikrimcha, inflyatsiya bu butun davlatdagi muammolarga yechim bo'la oladi. Qanday? Misol uchun, ta'lim sistemasini oladigan bo'lsak, ta'lim sistemasini rivojlantirish uchun nima kerak? Yetarli bilimga ega bo'lgan kadr, o'qituvchilar kerak, to'g'rimi? Kadrlarga yetarli kadrlarni olib kelish uchun nima kerak? Ularga yetarli oylik maosh kerak. Oylik maosh to'lash uchun inflyatsiya past bo'lishi kerak.
İçeride konferans devam ederken Türksoy Genel Sekreteri ile birlikte Türk dünyasını konuşmak istedik. Sultan Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok iyi, teşekkürler. Fergana Vadisi deyince tüm dünyada çatışma akla geliyor. Özellikle bu üç ülke arasındaki çatışmalar, bitmeyen bir çatışmalar geliyor. Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere Türksoy'un girişimleriyle birlikte bir diplomatik anlaşmalara varılmak üzere barış sağlanmak isteniliyor. Ne zaman sizce sonuç verilir? Bu şey özü tabiiden bizim bayırkı kademi diplomatiyamızın bir örneği olan bu şey. Şundan hazır şimdi bu zaman biz onu önüktürmemiz gerek. Yani formada, yani talapta, yani göz kararışta deyimiz mi? Göz kararışta. Şundan bu proses devam etmek gerek. Sebep degende bu bizim Türkiye birleşmemizge, Türkiye bir devletler teşkilatımızga çok önemi var da rolü var. Bugünkü tarihi evolüsiya deyimiz, vektör deyimiz biz hazır bu dünyasının birleşmesine. Bizdeki Türk Dünya bu teşkilatımız bizim kendi ana tilimiz, bizim o kadimden tilimiz bu bir keyin bir tarihi proseslerde arkanda olup gitti de. Bizim kaynağımız Orhaniyen ise Run yazmaları, bu Kultegin, Kapagan Kagan, Tanıkuk deyimiz bu bizim tarihimizden bu ilk kaynağı. Şu kaynaktan biz bu gün çıkıştan gün batışka şu coğrafyada Türk dünyası der. Şundan bugün Türk dünyası birleşmeye lazım. Bilim alanında, ekonomik alanında, sosyal, kültür, humanitar alanında, siyasi alanında bize şunda bulmuş gerek. Hokand'ın sokaklarını gezmek istedik, pazarlarını gezmek istedik. Burası aynı zamanda bir kavunun da başkenti. 200'den fazla kavunlar var. Eskiden Bağdat şahları bile Harizm'den yani bu bölgeden kavun istetmişler. Balın içine koyup gönderiyorlarmış. Bu kadar kavun çeşitliliği, kavun zenginliği olan bir yer değil. Kavunların kokusuna bakmadan da, tadına bakmadan da gitmeden olmaz. Kokusundan tatlı bir kavun olduğu hissediliyor. Şimdi bakalım fiyatını soracağız. Ne kadar? Ne kadar? 10 bin. Yani yaklaşık 15 Türk lirasına denk geliyor. Burası Fergana Vadisi. Fergana tutuşursa Orta Asya patlar. Böyle bir deyim var. Çünkü hem çok stratejik, çok siyasi, 3 farklı ülkenin, Kırgızistan'ın, Özbekistan'ın ve Tacikistan'ın sınırlarının kesiştiği ve her birinin topraklarının birbirinde olduğu, bu başka ülkelerde olduğu mayınlı tarla aslında. Şu an biz bir mayınlı tarladayız ama mecazi anlamda. Bu bölgeyi karıştırmak da kolay, bu bölgeyi birleştirmek de kolay. Az önce Hokand Üniversitesi'ndeki konferansta da bu tartışılıyor. Bu bölgenin birleşimi, Türk Devletleri Teşkilatı, Türksoy başta olmak üzere böyle kurumlar bölgenin birleştirici unsurlarını bir araya getirmeye çalışıyorlar. Kültürel, dil, din. Bunlar çatışmaları sona erdirecek bir birliktelik. İnşallah ileride Fergana Vadisi dediğimizde akla ilk çatışma gelmez. Bu güzel koku, güzel hava gelir. Bu arada bugün hava acayip sıcaktı. İnsan nefes alması biraz zor. Fergana Vadisi gördüğünüz gibi buranın Orta Asya'nın en kalabalık, en yoğun nüfuslu bir bölgesi. Peki neden bu bölgede her zaman çatışma olmuş? Çünkü bu bölge bahsettiğim gibi çok stratejik noktalardan biri. Ve Türkistan'ın milli devlet politikasının uygulandığı, bir milli devlet sisteminin oluştuğu ve yıkılması da çok zor olan bölgelerden biriydi burası. Dolayısıyla tam da bu noktanın her zaman karışık olması gerekiyordu. İşgale kolay olması için, toplumların arasına nifak tohumlarının ekilebilmesi için her zaman böyle mayınlı tarla olarak kalması gerekiyordu. Dolayısıyla bu bölge hem çok bereketli topraklar hem de her zaman çatışmanın merkezi haline gelmiş. Go, go, go.
Avvalambor O'zbekiston bu Turk dunyosining bir qismi, ajralmas bir qismi. Mana 2019-yil O'zbekiston Turkiy davlatlar tashkilotiga qo'shildi. Bu tashkilotga O'zbekistonning qo'shilishi shu Turkiy dunyoni yaxlitligiga yanada bir katta bir qadam bo'ldi va O'zbekiston yangi shu prezidenti Shavkat Miromonovich boshchiligida ochiq, pragmatik siyosatni olib bormoqda va aynan shu siyosatni bir mantiqiy davomi sifatida O'zbekiston bu tashkilotga qo'shildi. Bu yil xabaringiz bor, 11-noyabr kuni sammit bo'lib o'tadi. Bu tashkilotimizda O'zbekistonda va bu tashkilotga, bu sammitga tayyorgarlik ishlaridan ham ko'rishimiz mumkinki, nafaqat umumiy tariximizni o'rganish, uni dunyoga tarannum etish, balkim bu Turkiy davlatlar tashkilotini mintaqaning dunyodagi bir hamkorlikni samarali, effektiv bir mexanizmga aylantirishdan iborat. Fergan Vadisi yolu biraz uzun olduğu için yolda bu Çin'e yapılan yerde ara vermek istedik. Hem bu bölgenin el işleriyle tanışacağız hem de Özbekistan'daki gelişimlerden bahsetmek istiyorum sizlere. Birkaç gündür Özbekistan'dayız. Orta Asya'nın en önemli bölgesindeyiz. Türkistan'ın kalbindeyiz. 2016 yılına kadar bu ülke İslam Kerimov tarafından yönetildi. İslam Kerimov Sovyetler yıkıldıktan sonra başa gelmiş. Böylece ülkeyi kapalı bir rejimle yönetti. Bu kadar muazzam bir miras, Türk kültürüne bu kadar ev sahipliği yapan bir bölge 30 sene kapalı yönetildi ve şimdi 2016'dan bu yana ülkede yeni bir devlet yapılanması var, yeni bir sistem var ve ülkeyi dünyaya açıyor açıkçası. Her yer cennet gibi. Ayağınızın bastığınız her adım birer tarihi topraklar olabilir. Dolayısıyla ülkedeki değişik hava kendisini anımsattırıyor, kendisini bildiriyor, gösteriyor. Bu bir çinin içini boyuyorlar. Daha sonra şu aletle çizgiler yapıyorlar. Sonra pişiriyorlar. Pişirdiği hali de böyle oluyor. Muazzam gerçekten. Pişirdiği hali de böyle oluyor. Fabrika üretimi değil, tamamıyla el yapımı bir ipek üretimi. Her basamakta ayrı ayrı renkler çalışıyor. Bu ipeğin fiyatı çok daha pahalı oluyor. Gerçekten Türkistan coğrafyasının ne kadar renkli, ne kadar zengin olduğunun bir göstergesidir Atlas ipeği. Sadece Özbekistan'da üretilmiyor bu arada. Hatırlatmak istiyorum, Doğu Türkistan'da da üretiliyor. Asıl vatanı Doğu Türkistan'dır. Hokan Hanlığı'dır yani. Bu aralar belki fark etmişsinizdir. Dünyaca ünlü markaların vitrinlerinde bu Atlas ipeğinden ürünleri görebiliyorsunuz. Artık bir moda haline gelmeye başladı. Neden? Çünkü Çin komünist rejimi Doğu Türkistan'daki insanları, kadınları özellikle zorla çalıştırıyorlar, ipek ürettiriyorlar ve bunları tüm dünyaya ihraç ediyor. Doğu Türkistan'da bu ipeği isimleri bile belli olmayan insanlar üretiyor. Zaten toplama kamplarında oldukları için zorla çalışmaya tabi tutuluyor. Gördüğünüz gibi Atlas ipeği öyle kolay üretilecek bir şey değil. Çok büyük bir emek lazım. Yerinizden kalkmadan üretmeniz gerekiyor. Yerinizden biraz daha oynarsanız bile ipeğe bir leke düşebilir. Çok dikkatli bir şekilde çalışılıyor. Asla dikkatini bu tarafa doğru vermiyorlar. Çok odaklılar. Ne yazık ki kıymetinin pek az bilindiği bir İpek türü. Türkistan coğrafyası işte böyle çok zengin, çalışkan insanlarıyla bu zengin kültürü yaşatmaya çalışıyorlar. Çar Rusyası, ardından Sovyetler Birliği. Türkistan halklar arasındaki birliği engellemek için çizdiği yapay sınırlar ve sonrasında gelişen bütün çekişmeler tam olarak şu an bulunduğum noktada gerçekleşiyor. Fergana Vadisi'ne hoş geldiniz. Türkistan'da etnik ve siyasi sınırların doğal yollarla oluşturulmaması, özellikle Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan sınırlarının kesiştiği Fergana Vadisi'nde 1990'lı yıllardan itibaren önemli sorunlara yol açıyor. Sadece tartışmalı sınırlar değil, eksklav bölgeler de zaman zaman tüm bu çatışmalara sebep oluyor. Eksklav dediğimiz ne? Örnek veriyorum, Özbekistan'ın Kırgızistan'da toprağı var. Tacikistan'ın hem Kırgızistan'da ve Özbekistan'da toprağı var. Yani bir ülkenin küçücük toprak parçasını alıp başka bir ülkenin içerisine koyuyorsanız bu bir eksklav oluyor. Oluşturulan yapay sınırlar yüzünden sürekli buralarda tartışma çıkıyor ve Türkistan halkları için bilirsiniz toprak çok önemli meselelerden biri. Dolayısıyla böyle uzun süre Sovyetler Birliği altında yaşamış ve milli kimliklerini kaybeden insanlar için çok önemli çatışma haline gelebiliyor.
1980'li yılların sonu ve 90'lı yılların başında tam da bu bölgede Ahıska Türkleri ve Özbek Türkleri arasında büyük bir gerginlik yaşanmıştı ve sonucunda kan döküldü ve Ahıska Türkleri bölgeden göç etmek zorunda kalmıştı. Türkistan coğrafyasında çok önemli bir söz var. Fergana tutuşursa Orta Asya patlar. Bu nokta çok önemli. Vadide biraz gezmeye çıktık. Burası da vadinin en büyük parklarından biri. Kırgızistan ve Tacikistan sınırındayız şu anda. Arkamda gördüğünüz heykel de batıda Alfraganus olarak bilinen Al-Fergani'nin heykeli. Fergani zaten Fergana'da doğup büyümüş ve burada bilim üretmiş önemli şahıslardan biri. Kendisi astrolog, matematikçi, fizikçi, doğunun yani Fergana'dan çıkmış önemli bilim insanlarından biri. Bu arada hava inanılmaz sıcak, nefes almak bile zor geliyor. Fergana Vadisi'nde çok kısa bir zaman geçirebildik. Türkistan coğrafyası genel olarak birdir. Özünde, dilinde, dininde, kültüründe bir çatı altında yaşıyorlar. Arkamda gördüğünüz bu nehir de Türkistan halklarına bir zamanlar birleştiren bir nehirdi. Bir olarak besleyen bir nehirdi. Ancak günümüzde paylaşılamayan su kaynakları çatışmaların sebeplerinden biri oluyor. Şimdi dağlık bölgeye tekrar geldik ve buradan başkente doğru yola çıkacağız. Şunu gördük, vadinin insanlara dokunmadığınızda hiçbir çatışma olmayabilir. Ancak bu yapay sınırlarla çatışmalara körüklemeye devam ettiğinizde kanlar dökülmeye de devam edecek. Dolayısıyla her zaman bu bölgenin insanlara birleştirici unsurları bir araya getirmeleri gerekiyor. Yapay bir şekilde ortaya çıkan bu suni sınırlar ortadan kalkmadan bu problem daha ne kadar uzayacak bilemeyiz. Takipteyiz. Bu kadar güzel coğrafyada, güzel insanlarıyla birlikte Fergana çok harika görünüyor, huzur dolu görünüyor. Böyle de devam etmesini diliyoruz. Bir saniye. Özbek pilav olmadan videoyu bitireceğimiz mi sandınız? Hadi afiyet olsun. Şimdi biz bu çıkmaz sokaktan çıkış yolu arıyoruz. Burası muazzam büyük bir medeniyet. Fergana Vadisi'ne hoş geldiniz.